Yine genç bir arkadaşımızla birlikteyiz. Mustafa 20 yaşında ve 480.000 TL ciroya ulaşmış durumda. Türk pazar yerlerinde satış yapıyor. Evet, istifade ettiren fikirler video serimiz aslında çok çeşitli konukları burada barındırıyor ama çok fazla sayıda yaşı genç olan 18, 19, 20'li yaşlardaki girişimciler çok fazla var. Ve bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Gerçekten gördüğüm ürünler, gördüğüm cirolar birçok artık ben bu işi yapabilirim diyen 30-40 yaşlı profillerin çok daha üzerinde, çok daha başarılı. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle biraz kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun? 20 yaş, Tabii. Biraz genç bir yaş tabii ki. Bu işlere nasıl başladın? Tabii. 20 yaşında dediğiniz gibi öğrenciyim. İşletme 1. sınıf Koç Üniversitesi'nde okuyorum. Şöyle başladı aslında benim e-ticaret hikayem. Ben de geçen sene yaklaşık bu zamanlar pandemiden dolayı ailemin yanına dönmek zorunda kaldım. Dönünce pandemiden dolayı çok fazla zamanım kaldı ekstradan. Ben de düşünüyordum bu zamanı nasıl değerlendirebilirim diye. Pandemi bittikten sonra o zamanlar bu salgınlardan dolayı ve kapanmalardan dolayı çok fazla trend olmuştu e-ticaret. Ben de haberlerini okuyordum. E-ticaret hacimleri şuraya ulaştı, buraya ulaştı. Açıkçası o zamanlar düşünüyordum. Dünya bu tarafa doğru kayıyor ve de ben 20 yaşındayım, gencim. Ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Ama o zaman tabii ki de bir ürünüm yok, çok fazla bilmiyorum. Ben de araştırmaya başladım. Nasıl ürün yapabilirim, dropshipping olur mu, nasıl olur onları araştırıyordum. Ondan sonra bir tanıdığım var. Kendisi araç parçaları alıp satıyor. Deposunda da fazladan fren hortumu olduğunu biliyorum. Ve de gittim dedim ki böyle böyle ben senin ürünlerini alıp satabilir miyim? Fazladan olursa, siparişim gelirse ben senin ürünü Trendyol'a yükleyeyim. Siparişim geldikçe senden alıp satayım. Açıkçası fren hortumunun ne olduğunu ben o zamana kadar bilmiyordum. O zaman öğrendim. Evet. Ben de nasıl kullanıldığını ben de bilmiyorum. Ben aldım fren hortumlarının bilgilerini, modellerini yaklaşık 100 taneydi. 2 gün içerisinde resimlerini buldum, yükledim. Bu süreçte bir firma gerekiyor, bir firma bilgisi gerekiyor. Kuzenimin firmasının bilgilerini kullandım. Trendyol'da bir mağaza açtım. Başlangıcım Trendyol oldu. Dediğim gibi ürünlerimi yükledim. 2 gün içerisinde hepsine onay geldi. Yaklaşık 90 tane ürün onay aldı. Bekliyorum acaba sipariş gelir mi gelmez mi? Açıkçası çok fazla hevesim yoktu. Ama hiç sipariş gelmez diye de düşünmüyordum. 2 gün bekledim, 3 gün bekledim, bir hafta oldu. Hiçbir siparişim yok. Ondan sonra bir kere içine girdiğim için sürekli işte telefondan bakıyorum. Sürekli işte dünün satışı 0, bugünün satışı 0, sipariş yok. Nasıl yeni ürün bulabilirim? Nasıl yeni bir ürün bulabilirim? Yaklaşık 15-16 saat o zaman bilgisayarın başındayım. Çok fazla belim, eklemlerim ağrımaya başladı. Ya dedim bir tane laptop standı alayım. Bir tane laptop standı aldım internetten. Açıkçası beğenmedim, yani kurulur bir modelde. Çok fazla gereksiz özelliği vardı. Çok kullanışlı değildi. Bunu iade ettim. Sonra oturdum ya dedim laptop stand neden olmasın? Çünkü pandemiden dolayı herkes bilgisayar başında çalışıyor. Bir laptop standı bulabilir miyiz? Oturdum bir A4 kağıdı aldım önüme kağıt kalem. Bir taslak çizdim. Sonra bunu götürdüm bir tasarımcı tanıdığım var. Ona götürdüm. Ya dedim böyle böyle bunu üretebilir miyiz, yapabilir miyiz? O baktı, o da çok beğendi. Ya dedi çok şey olmuş, pratik olmuş, üretim açısından da çok kolay. Biz sonrasında bunu o benim A4 kağıdına çizdiğim tasarımı 3D modellemeye çevirdi. Biz sonra bunu üretime verdik. Bağlantı malzemelerini, vidalarını vesaire aldık. Koruyucu fitillerini aldık. 5 tane sipariş verdik. 5'ini topladık. Sabah verdik, akşam hepsini aldık. Saat 11'e kadar işte nasıl kuracağız, nasıl edeceğiz 11'e kadar hallettik. Sprey boyayla boyadık gece saat 12'de balkonda. Baktık masanın üzerine koyduk, laptopu ben üstüne koydum. Açıkçası çok güzel oldu çünkü kendi deneyimlerime göre tasarladığımız için ürünü diğer modellere göre çok daha, yani diğer modeller çok daha bizimkinden fonksiyoneldi fakat gereksiz fonksiyoneldi. Çünkü bugün birçok kimse laptop standı kullanıyor fakat bunu gün içerisinde 3-4 yere değiştirmiyor. İnsanlar biraz daha sağlam şeyler arıyor. Ben dedim ben bunu neden ürün olarak da mağazama eklemiyorum? Ben orada hemen telefonumla çektim. Bir internet online editörden arkasını temizledim. Trendyol'a koydum. Bir gün ürünün onay süreci vardı. Onay sürecine girdi. Ben 1 saatte 4 tane sipariş aldım. 5 tane yaptırmıştık. 3'ünü kendimiz kullandık. Stok olarak eksiye düştük. Ya ben o zaman düşündüm, yani ben Trendyol'un, e-ticaretin çok fazla popüler olduğunu biliyordum ama ben açıkçası şöyle düşündüm. Ya acaba sitenin algoritmaları beni öne mi çıkarıyor? Çünkü ilk girdiğim için hani bir teşvik olsun diye. Sonrasında 10 tane daha yaptırdık. Tekrardan kendimiz yapıyoruz. Her şeyini, boyamasını yine balkonda boyuyoruz. Ben 10 tanesinde o sırada siparişlerimiz gelmeye devam ediyor. Yaklaşık bir günde
2-3 tane sabit, 4-5 tane oldu. 10 tane yaptırdık. Daha 10 tanesini kuramadan tekrardan stok olarak eksiye düştük. Ya dedik ki hani bir 30 tane yapalım. Bir rahatlayalım çünkü biz de. 30 tanesini yaptık. O sürede tabii diğerleriyle de uğraşıyoruz. İlk defa fatura isteyen birisi oluyor. İlk defa fatura süreciyle yeni kargolarla, o zamanlar çok fazla Trendyol'da yoğunluk var. Kargoların kotası bitiyor. 30 tanesini daha bitirmeden tekrar 30 tanesi de bitti. Sonra ben şunu düşündüm. Algoritmanın bir kandırmacası yok, hiçbir şey yok. Bu bizim için bir iş olması gerekiyor. Bizim bunu üzerine yoğunlaşmamız lazım ve de o gün karar aldık. 100 tane yaptırdık. Bu 100 tanesinde işte o süreçte dediğim gibi bir yandan faturalar, bir yandan kargolar, ürün nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. O süreçte satışlarımız her gün yükseliyor. Biz bunu 100'den 200'e, 200'den 500'e ve de şu an yaklaşık 5 ayın sonunda her ay ortalama 1000 adet satışa ulaştık. Tabii biz bu süreçte bir yandan kendimiz üretirken bir süre sonra kendimiz yetişememeye başladık. 200. siparişi vermeden bir ekip arkadaşı bulduk montajda bize yardım etmesi için. Onun da bunun daha hızlı montajlaması için birkaç ekipman aldık. Ona yatırım yaptık. Bu sırada tabii sürekli siparişler arttığı için bir Trendyol'da biliyorsunuz vade var. Hatta Trendyol şu an en iyisi. Biz yani diyoruz bu satılıyor tamam ama bizim bunu daha fazla geliştirmemiz lazım. Biraz daha kutuyu kendimize özel değiştirdik. Kutulamayı, montajı değiştirdik. Ürüne güncelleme yaptık. Daha pratik hale nasıl getirebiliriz diye. Sonrasında bir tane WhatsApp destek hattı açtık. Broşürler yapıyoruz ürünü anlatan, geliştirdik. Bu sürede 5 ayın sonunda biz şu an yaklaşık 5000-5200 tane bu üründen sattık. Bu süreçte ürünümüz güzel satıyor. Biz de çok fazla uğraşıyoruz. Bunu marka haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Ürünümüz güzel fakat tek bir ürünle olmaz. Biz bunu nasıl çeşitlendirebiliriz? O zaman benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bu ürün ihtiyaçtan çıktı. Acaba bizim gibi insanlar da var mıdır? Ya acaba şöyle bir ürün olsa benim hayatıma çok büyük kolaylık sağlar. En çok da bu ürünü sattığımız için o zamanlar yaklaşık 3. ayda günde yaklaşık 40 tane 45 tane sipariş alıyoruz. Ben bir broşür tasarladım. Arkasına yazdım. Dedim ki sizin de bir ürün fikriniz varsa bizlerle paylaşın. Beraber çalışalım. İçine koyduk. Açıkçası ben çok geri dönüş beklemiyordum. Çok güzel geri dönüşler aldık. Buradan çok güzel ürün fikirleri geldi. O ürün fikirlerini ürüne çevirdik. Şöyle söyleyeyim, bir tane matematik hocası bize ulaştı. Dedi ki ben yurt dışında bir Fibonacci saat gördüm. Bunu çok beğendim. Matematikteki altın oran sistemiyle çalışıyor. Ya böyle bir saat yapılabilir mi? Açıkçası ben çok beğendim. Biz bunu tasarıma çevirdik. Tasarımını yaptık. Ürettirdik. Çok güzel bir ürün oldu. Şu an mağazamızda da var. Biri daha ulaştı. Dedi stres çarkı var bir tane. O da yurt dışında görmüş. Bunu Alibaba'dan görmüş. Ya dedi bence bu da olabilir. O ürünü de çıkardık. Böyle bir iş planı, böyle bir iş modeli geliştirdik. Oralardan yaklaşık 3 tane, 4 tane güzel ürün fikrine dönüştürdük. Onları sattık. Bu süreçte dedik dropshipping yapalım. Bilmiyorum bizim yaptığımız dropshipping oluyor mu? Şöyle onu da anlatayım. Tanıdığımız ya da isim olarak bildiğimiz güzel markalar var, mağazalar var. Bunların çoğu da e-ticarette online dijital satış yapmıyordu. O zamanlar bir nakit sıkıntımız vardı. Çünkü sürekli sipariş sayısı azaldığı için ve de vade olduğu için elimizde çok fazla nakit birikmiyordu. Yani gelen para tekrardan yeni üretime gidiyor. Biz de bu süreçte dedik ki ya dropshipping yapalım ama bizim dropshipping'e bir anda 50 tane 100 tane ürün verecek bütçemiz yok. Bunu nasıl çözebiliriz? Bu bahsettiğim ev dekorasyonuna yöneldik. O da nasıl oldu? Dediğim gibi tanıdığımız, tanımasak bile bildiğimiz, marka olarak bildiğimiz kişilere gidip diyoruz ki biz sizin ürününüzü çok beğendik. Biz sizin ürününüzü alıp satabilir miyiz? Sipariş geldikçe sizden alalım. Eğer çok fazla talep olursa biz de artık yorulmamak için sizden belli bir sayıda stok alırız. Ama bu başlangıç olarak biz sipariş geldikçe sizden alalım. Sizin resimleriniz varsa kullanalım, yoksa biz stüdyoya gidip resimlerini çektirelim, profesyonel çekelim. Onlar da kabul ediyor. Çünkü onlara da bir zararı yok. Hatta onlar için değil, çünkü marka bilinirliği artıyor. Böyle de ev dekorasyonu kategorisine girdik. Oradan da 3 tane, 4 tane model ürün bulduk. Böylelikle biz 4 aylık süreçte ürün çeşidimizi 90 adet ürüne getirdik. Ondan sonra bir Ali Baba ile tanışma sürecimiz oldu. Ali Baba'yı duyuyorduk. Birçok kişi Ali Baba'dan ürün getirip satıyor. Ya dedik nasıl bir yer? Bir gün Ali Baba'ya girdik. Açıkçası ben çok şok oldum. Yani fiyatlarda. Sonra tabii ithalat fiyatları, gümrük vergisi bunları öğrenince ürün getirmek mantıklı ama
ilk başta benim düşündüğüm kadar mantıklı değil. Şunu düşündük. Ne getirirsek bizim için farklı olur. Burada da içeride Trendyol'da buy box'a girmeyeceğimiz, biraz daha o günün şartlarına uygun ne olabilir? Bunu düşündük. Alibaba'dan 4 ayın sonunda, yani 4. ayda iyonizer getirdik. Hava temizleyici. Çünkü o zaman pandemi tekrar çıkıştaydı. İnsanlar ofislerinde iyonizer kullanıyordu. İyonizer havayı temizliyor kapalı ortamlarda. İyonizer'in kolyesini getirdik. Türkiye'de hiç bulunmayan bir tane çöp poşeti getirdik. Araçlarda kullanılıyor. Ufak sticker'la yapıştırıyorsunuz. Bunları da dediğim gibi getirdik. Getirmeden önce çok ciddi araştırma yaptık. Çünkü siz ürünü getiriyorsunuz. İçeriden birisi girdiği zaman içeride bir buy box savaşı başlıyor. 10 lira, 15 lira herkes düşüyor. İki satıcı için de çok kötü oluyor. Bunlara dikkat ettik. 5 aylık süre sonunda bahsettiğim iş modeliyle, o broşürle, dropshippingle, bilmiyorum dediğim gibi ismi dropshipping mi, Alibaba'dan getirdiğimiz ve de kendi ürettiğimiz ürünlerle yaklaşık 100-120 ürün çeşidine ulaştık. Şu an buraya da getirdiğim laptop standını en çok satıyoruz. 5200'e ulaştık. Son ciromuz 520.000 TL. Toplam ciromuz. Şu an Trendyol'da, hepsi burada, N11'de 3 pazar yerinde laptop standı kısmında birinciyiz. Soğutucu değil, laptop standında en çok satan ürünüz. Bunu da daha fazla büyütmek istiyoruz. Bu hacmi daha fazla, daha büyük yerlere taşımak istiyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce Amazon Avrupa için gerekli işlemleri başlattık. Watt kaydı vesaire, o resmi işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Haziran ortası, Haziran sonu gibi de bu ürünümüzü Amazon Avrupa, Almanya'dan başlamak istiyoruz. Oradan Amazon Avrupa'ya da taşımaya gibi de bir hayalimiz var, bir hedefimiz var. Ya gerçekten ağzına sağlık. Bana hiç soracak soru, söyleyecek bir söz bırakmadın. Çok güzel anlattın. Ben bu arada Trendyol'da şu an ekranımda senin mağazanı açıyorum. Tunex marka mağazanı. 105 takipçin var ve söylediğin gibi ürünler, en çok satanlar standlar. Evet. Ve yine farklı ürünler de var. Bu ürünler tabii ki senin muhtemelen şu özellikle çöp torbalarından bahsetmiştin. Araç çöp torbaları. Bunlar Çin'den getirerek Türkiye'de sattığın ürünler. Bunlar da çok satıyor. Yani çok satanlara girmiş. En çok satanlarda da akıllı hava temizleyici filtre diyor. Bu da gerçekten. O bahsettiğim iyonizer. Ve fiyatları da yüksek. Buna rağmen güzel bir satış yakalamışsın. 3190 lira diyor. Tabii ben çok ürün piyasasından anlamadığım için yanlış yorumlayabilirim. Yüksek olmayabilir tabii ki. Gerçekten güzel. Bunun yanı sıra N11'de de satış yapıyorsun. Evet. N11 mağazanı da şu an açtım ben. Yine Tunex yazınca şu arama bölümüne ürettiğiniz ürünler çıkıyor. Hepsi burada da yine aynı şekilde. Bütün ürünlerinizi ben şu an gördüm. Özellikle Trendyol üzerinde çok yoğun satış yapılıyor şu an değil mi? En çok satış Trendyol'dan. En çok Trendyol'dan satışlarımız var. Ya tebrik ederim. Yani bu yaşta bunları düşünebilmek, bunları planlamak, sürekli geleceğe yönelik plan yapmak herkesin yapabileceği iş değil. Onu bir kere söyleyeyim. Hani bunun yaşla ilgisi de yok. Ben artık emin oldum. Bilmiyorum bu kaçıncı video 20 yaş altı ile çekilen ama gerçekten bu kitle zehir gibi ve gümbür gümbür geliyor. Bunu ben her videoda söylemek zorunda kalıyorum. İyi ki de söylüyorum. Çok güzel düşünceler, çok detaylı düşünceler. İnşallah katlana da büyür. Sen ürününü getirmişsin. Ben ürününü de açmak istiyorum müsaadenle. Merak da ediyorum gerçekten de nasıl bir ürün olduğu konusunda. Daha önce hiç bakmadım bu arada. Bu bahsetmiş olduğun teşekkür kartı. O teşekkür. Şu an salgın olduğu için hatta maske de veriyoruz. Maske hediyesi var. Evet, doğru. O ürünümüz. Şöyle ürünümüzü anlatan bir broşürümüz var içinde. Bu nasıl açılıyor? Şöyle. Bu ürünümüz şu an. Bu şekilde. Evet, bu şekilde. Burada kademe ayarı var. Benim bilgisayarım uyumlu bir saniye, olmayabilir değil mi? Uyumlu mu? Deneyeceğim, merak ettim. Süper. Evet. Bu şekilde 5 tane bu kademe ayarı var. Peki hani bahsetmiştin ya diğer ürünlerde hep sıkıntılar gördüm, eksikler gördüm. Ben tamamladım. Neydi o tam olarak? Ya şöyle mesela laptop standı, laptop soğutucuları çok var. Trendyol tüm pazar yerlerinde. Ama mesela bunların çoğu, örnek veriyorum, katlanabilir model. O aslında bir özellik, ekstra bir özellik. Fakat bence kullanıcıların ya da benim istemediği bir özellik. Çünkü bugün 9/6 bir çalışan laptop standını masasına koyuyor ve de ertesi gün tekrardan işten çıkarken orada bırakıyor ve de ertesi gün tekrardan laptopunu onun üzerine koyuyor. Yani ona bir tekrardan katlanabilir özellik koymak bana açıkçası gereksiz gelmişti. İkincisi, ürünlerin çoğu plastik. Bizim ürünümüz çelik, 2 milim çelik. Hatta şöyle söyleyeyim, çoğu arabanın kartelinden daha kalın 2 milim. Üçüncüsü, kurulu yolluyoruz. O çok hoşuna gidiyor herkesin. Çünkü biraz kurulu doğru. Evet, kurulu ürünü çok seviyorlar. Hatta şöyle, İlk başta kurulu yollamıyorduk. Sonradan böyle bir karar aldık, kurulu yollayalım diye. Bir de çelik kalın olduğu için insanlarda böyle bir gerçekten verdikleri paraya bir
değer görüyorlar bence ürünü aldıklarında. Çünkü o kalınlığı, o şeyi hissediyorlar. O bence emeği hissediyorlar. Ve çok kaliteli gerçekten Evet. ya. Bunu bana hediye değil mi bu arada? Tabii. Tamam. Evet. Bir hediyemizi de almış olduk böylece. Mesela siz şeydiniz, ben videolarınızı izliyordum, siz kullanmıyordunuz. Evet, kullanmıyorum. Evet. Kullanabilirim aslında, güzel. Şey olarak tabii siz sadece görüyorsunuz, bir demir parçası gibi görüyorsunuz ama şu üst plastik mesela bilgisayarın altını çizmeyecek şekilde plastik var. Evet. Bu herhalde senin düşündüğün bir şey değil mi? Evet, o Detay. koruyucu, evet. Tüm Mesela yine yani güzel bir düşünce daha var. Mesela plastik burada var. Bunu ben laptopu koydum, aşağı doğru kaydı. Şu alt kısmı, laptopun altına çarpan kısmı da plastik Evet, mesela. evet. Bir kaplama var, silikon kaplama var, demirin üzerine kaplama var. Evet. Bu da güzel bir düşünce. Bu da buradan da ayarlanıyor. Evet, orada da Yani bilgisayarı tepeden de koruyor, aşağıdan da koruyor. Tamam, ben bunu aldım. Ben bunu aldım. Bunu ben kullanırım. Bu güzelmiş. Şu şekilde bir not var. Bu not da hoşuma gitti. Bilmiyorum hani kamerada ne kadar net gözükür ama laptop standı 5 kademe, yani kullanımını anlatmışsınız, Evet. nasıl bir şey olduğunu. Arkada da benim hoşuma giden bölüm şey var. İşte öneri, şikayet hattı, destek hattı, WhatsApp hattı. Evet. Yani günümüz insanların çok kullanacağı WhatsApp iletişim hattının olması bence çok güzel bir şey. Bir de şunu gördüm. Bizi tercih eden kurumlar bölümünde Evet. Ford, Huawei gibi markalar var. Bu nedir tam olarak? Ebebek var mesela. Şöyle, şimdi çoğu kurumsal firma çok fazla çalışanları bilgisayarda çalıştığı için açıkçası laptop standını çoğu kişi bilmiyordu. Bu özellikle pandemide biraz insanların hayatına girdi. Sonra biz şunu fark ettik. Mesela çoğu firma, mesela Ford, Huawei gibi, onlar da mesela bir anda 8 tane sipariş geliyor. Diyorsunuz ki ya 8 tane sipariş alan kişi normal bir şahıs değildir. Ben fatura bilgilerinden bakıyorum. Ford, Huawei, BMC gibi firmalar. Orada referans gibi bizleri tercih eden kurum olarak da ekledik. O da bizim referansımız. Ya belki bu işin bir sonraki aşaması bu tarz firmalara toptan satışlar da olabilir. Evet. Belki o tarz kanallar yaratabilirsin. Yurt dışına açılınabilir ve el yapımı bir ürün sonuçta. Evet. Sen bilmiyorum, şu an 5000 tane ürünü ürettik ve satıyorsunuz diyorsun ama o 5000 tane ürünü herhalde tek başına yapmıyorsun. Bir ekip yapıyor muhtemelen. Evet, 200'de bir tane ekip arkadaşı aldık. Sonra arttı, 2 kişiye çıktı. Ama 200'e kadar biz sonra işte fatura, kargo bunlar gelince iş birazdan marka ona yönelince artık dedik hani birilerini bulalım. Sonra o 2 oldu. Şu an hala yapıyor musun? Sprey boya, boyama Yok vesaire? şu an onları Uğraşmıyorsun artık. biraz da endüstriyelleştirdik. Artık onları. evet. Yani şimdi bu birçok sorunun aslında cevabı bence. Yani birinci soru, herkes şunu soruyor. Ya ben e-ticarete başlamak istiyorum, sermayem yok. Nasıl başlayacağım? Ya da çok az bir sermayem var. En güzel örneği sensin burada. Çünkü kendi ellerin ürettiğin bir şey. Yani evinde, balkonda belki altına gazete sererek sprey boyalarla ürettiğin, tek tük satmaya çalıştığın, 1'ken 5 yaptın, 5'ken 10, 10'ken 50. Daha sonra büyük bir iş haline getirdin ve 520 bin TL miydi? Ben videonun başında 480 dedim gerçi Evet, ama. 520 bin TL. Yani 500 bin TL civarında diyelim biz. Bir kazanç elde ettin burada, ciro elde ettin. Kendi elinle ürettiğin üründen. Tebrik ederim. Gerçekten bu herkesin yapamayacağı bir şey gibi gözükse de aslında düşünüldüğü zaman herkesin hayallerini gerçekleştirebileceği bir nokta. Ben gerçekten katıldığın için çok teşekkür ederim. Senin gibi birisiyle, değerli birisiyle tanıştığım için çok memnun oldum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de bu ve benzeri hikayeleriniz varsa bize mail gönderebilirsiniz ya da videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.